Hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni terbiye etti. Ne de güzel terbiye etti. Terbiye. Yani bir şeyin olması gereken şekle, kıvama, olgunluğa gelmesi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeki bu tesir, terbiye noktasındaki tesir sadece Allah Azze ve Celle'ye ait. Hatta sadece kendinde ait olduğunu göstermek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük yaşta hem yetim bırakır, hem öksüz bırakır, hem de ümmi bırakır. Yani annesi ve babası olgunluk yaşına kadar yanında olsaydı şunu derdik değil mi? Yani şu güzel ahlaklar annesinden, mübarek Amine annemizden, şu güzel ahlaklar mübarek Abdullah babamızdan, öyle mi? Yani bunları söylerdik. Ya da şöyle bir güzel kitap okudu da bu ahlakı aldı, bunları da söylerdik. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeki terbiye tasarrufunun sadece kendisine ait olduğunu göstermek için yetim bırakır, öksüz bırakır, ümmi bırakır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güneşle yan yana gelse güneş söner, ben karanlıkta kaldım diyor. O güzel ahlakını, o güzel benliğini, o terbiyesini sadece Allah'a ait olduğunu gösterildiği en güzel aynadır Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden de hadiste öyle söylemiştir. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni terbiye etti, ne de güzel terbiye etti. Peki terbiye ne demektir? Sık kullanıyoruz nefsin terbiyesi manasında. Terbiye ne demek oluyor? Olgunlaştırmak demek, bir kıvama getirmek demek, şekillendirmek demek. 3 manası da önemli. Yani normalde böyle şeylerde bir manayı alsak yetiyor ya. Bunda 3 manayı da alsanız iyi olur. Olgunlaştırmak, bir kıvama getirmek. Yemek için de deriz değil mi? Kıvam oldu mu? Bir de şekillendirmek. Allah Azze ve Celle'nin hangi ismine bakıyor terbiye? Rab ismi, yani terbiye edici olan Allah. Şekillendirip üstünde tasarruf yetkisi olma manasındadır. Yani özet olarak anlayacağımız dilden söyleyeyim. Sizin hayatınıza yön veren parametreler nedir? Hayatınızı şekillendiren. Bu olmazsa olmaz. Ben bunsuz yapamam. İşte sizin Rabbiniz odur. Eğer Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da beyan ettiği hakikatlerse, evet ben hayatımı buna göre şekillendirip yaşamam lazımsa Rabbimiz Allah'tır. Eğer o şekilde değil de hayatınızı şekillendiren başka korkularınız varsa Rabbiniz onlardır. Bunu da anlayalım diye dünya imtihan sahnesine Allah Azze ve Celle bizi göndermiştir. Şimdi terbiye ile ilgili şunu söylemiştik. Eşyanın şeklini değiştirir. Öyle değil mi? Yani şekil veren, yön veren. Bu da terbiyeye giriyordu. Biraz örnek verelim. Zihnimiz açılsın. Eşyanın nasıl vaziyet alacağını takdir etmeye de terbiye edicilik denir. Örnek verelim. Allah Azze ve Celle çamuru terbiye etmiş ve Hazreti Adem yaratmış. Doğru mu? Ne olayı bu? Terbiye olayı. Bir damla suyu terbiye eder, 150 tonluk balina yaratır. Şaşırtıcı değil mi? Bu bir terbiye olayıdır. Yumurtayı terbiye eder, üstünde 2000 tane renk olan tavus kuşunu yaratır. İncir ağacına çamurlu su içirir, terbiye eder, onun üstünden süt yaratır, süt. İncir ağacından süt çıkmasında da bir gariplik yok mu? Hele şurası beni çok şaşırtıyor. Dışarı soğuk olsa, şöyle bir ateş yakalım desek, ben de odunu yakmak için odundan bir soba getirsem ne dersiniz? Odundan soba içinde odun yakılır mı? Biraz da soba da yakar. Ama Allah Azze ve Celle etten bir mide yaratıyor ve içerisinde et pişiriyor. İşte buna terbiye edicilik deniyor. Çok enteresan. Demiri terbiye eder, bıçak yapılır, un terbiye edilir, ekmek yapılır, kum terbiye edilir, cam yapılır, ağaç terbiye edilir, kitap yapılır, hayvan terbiye edilir, tantuni yapılır. Şimdi terbiye bu demek. Bir şeyi istediğin gibi şekillendirmek demek. Burada bize bakan bir mesele var. Eğer ham bir odun terbiyeyi kabul etmezse beni ellemeyin. Benim nefsime, benliğime karışmayın. Bana balta bıçak vurmayın derse onun en fazla gideceği yer 4-5 tane balta darbesini kabul etmiştir ve gideceği yer sadece ateştir. Ama o odun gerekli ölçülerde terbiyeyi kabul ederse, yani beni biraz kesin, biraz biçin, biraz beni işkenceye alın. Odunları yapıştırmak için işkence aleti kullanılıyor değil mi? Biraz beni zımparalayın, biraz bana vernik sürün, ben bunlara sabredeceğim derse sultanın sarayında çok güzel bir masa haline döner ve belki yüzyıllarca kullanılır. Terbiyeyi anladınız mı? Çok önemli mesele. Yani bu bizim nefsimiz. Dünyaya geldiğinde ham odun kıvamında. Acaba terbiyeye müsaade edeceksin de güzel bir sultan masası olacak mı? Yani şu dünyada terbiye edilmeden bizim kabul ettiğimiz hiçbir şey yok. Nohut terbiye ediliyor mu yemeden önce? Suya bırakıyorsun. Düdüklü tencereye atıyorsun. Su kaynatıyor. Nohut oradan kaçmak istiyor. Alttan ateş veriyor değil mi? Sen düdüklü tencereyle basınçla kapatıyorsun oradan kaçma diye. Ama diyorsun ki lütfen ey nohut sabret. Sen burada biraz acıya ve ateşe dayanırsan birazdan çok lezzetli bir hale geleceksin. Ne oldu bu? Terbiye oldu mu? Oldu. Spor yaptığımız salonda kaslarımızı terbiye ediyor muyuz? Ediyoruz. Yani her şeyin yeryüzünde terbiyesi olur da acaba nefsin terbiyesi olmaz mı? Sorumuz bu. Nefis terbiye edilir mi? Nefis de bir latife olduğundan dolayı, yani bir duygu çeşidi olduğundan dolayı
zor olsa bile terbiye edilir. Çünkü zor olan aslanları, kaplumbağaları, hatta yer yer karıncaları bile sirklerde terbiye etmişler mi? Etmişler. Nefis bunlardan daha zor ama terbiye edilir. Neden? Yani nefsi terbiye etmek zorunda mıyım? Evet. Çünkü nefsi terk edemiyorsun. İçinden çıkarıp atamıyorsun. Terk edemediğin için mecburen terbiye edeceksin. İnsanın ruhunda bir tane duygunun terbiye edilmesi güneşin varlığından bile daha önemli bir mesele. Emin olun. O yüzden o kadar önemli. Zaten bir insanın enaniyetinin sağlam olmasının sebebi nedir? Nefsini terbiye etmemesi. Yani hiçbir yerden dalını budağını kesmiyor. Okuma canı istediği gibi yapıyor. Oruç canı istediği gibi yapıyor. Namaz, farz namazları kabul ettirmiş nefsine. Kalanı tesbihat falan onda da canı istediği gibi yapıyor. Yani hiçbir türlü düdüklü tencerenin içine atamıyorsun adamın nefsini. Enaniyetin ortaya çıkmasının sebebi bu. Şu enaniyeti bir özetleyeyim de kafamızda otursun. Bir insanın kendini büyük göstermesi ona kibir deniyor. Tekebbür, büyüklenmek. Bir insanda enaniyet olup kibir olmayabilir. Mesela dünyanın en masum insanıdır. Kimse hakkında kötü konuşmaz, kimse hakkında kem gözle bakmaz, gıybet etmez, yalan söylemez. Kimsenin malında mülkünde gözü yoktur. Ama mesela odasına girer, günde 20 saat oyun oynar. Bakın bu adam kibirli değildir ama enaniyetlidir. Niye? Kulluk dururken canının istediğini yaptığı için. Bu enaniyet önemli mesela, anladınız mı? Bir insan çok sevimliyken, çok hoşken yani hep canının istediğini yapıp enaniyetli olabilir. Ama kibirli değildir ama enaniyetlidir. Enaniyet küfrün bile doğduğu şubedir. Küfür buradan doğar, ucup buradan doğar. Süm'a buradan doğar, riya buradan doğar. O yüzden nefisin terbiye edilip baş edilmesi gereken asıl konu enaniyettir. Yani ey kardeşim sen neden bu kadar hakikate yabanisin sorusunu sorsak kendine kıyamıyorsun. Enaniyet oluyor yani cevabı. Girişteki terbiye meselesi anlaşıldıysa eğer, şimdi de diğer terbiye meselesine geçeyim. At ve süvari dedik. Şimdi bu bizim içimizdeki nefis var ya, hakikat anlatılırken çok farklı metaforlara benzetiliyor. Yani yer yer affedersiniz köpeğe benzetiliyor. Yer yer Yunus balığına yani huda benzetiliyor ve o seni yutar manası söyleniyor. Yer yer akrebe benzetiliyor, yılana benzetiliyor. Seni küçücük görmediğin bir delikten sokar ama seni inanılmaz zehirler diye benzetiliyor. Şu an nefsi yabani ata benzeteceğiz ve inanın çok affedersiniz en az köpek kadar benziyor. Yani nefsin aslında hayvanilik var ya. Yedim, içtim, gezdim, kimse bana karışmasın. Kimse benim irademin üstüne bir irade ortaya koymasın. Yani nefsin aslında bu olduğundan dolayı benzetilmiş sürekli. Yabani atlara, o ormanda gezen yabani atlara çok fazla benziyor. O yabani atlar evcilleştirilmek istemiyor, farkında mısınız? Kaçıyor, kontrol altına girmek istemiyor. Yani çünkü tepesine gem vurulduğu anda süvari onu artık idare edecek. Bunu biliyor mu? Biliyor. Bu yüzden de evcilleştirilmemek için her yolu deniyor. Nefis de dağdaki yabani atlar gibi hayvani bir hürriyet istiyor. Kelimeye lütfen dikkat edelim. Allah aşkına bir içimize bakalım, bak tam oluyor bize. Üstünde hiçbir irade istemiyor. Ya günlük seninle şu kadar düzenli okuma yapalım. Ya ben okurum arkadaş, kimse bana karışmasın. Bak ya şöyle günlük gelelim, sorumluluklarımızı yapalım. Ya ben istediğim zaman gelirim. Kimse bana karışmasın. Aynı yabani at gibi üstünde hiçbir irade istemiyor, öyle mi? Yani biri bir şey söylediği anda bozuluyor bak. Yönlendirilmek istemiyor. O da at özelliği değil mi yani? O gemini vursan atı istediğin yere yönlendirebileceksin. Nefis bunu istemiyor. Kayıt altına girmemeyi hürriyet zannediyor. Halbuki bu hayvanlık. Tam nefsimin özelliği. Çünkü terbiye edilmiyor, dikkat edin. Beyler mutlak hürriyet hayvanda var. Kimse karışmasın, kimse ilişmesin. Tekrar ediyorum, mutlak hürriyet hayvanda var. Ve bunun karşılığı vahşettir. İnsanda kısıtlı hürriyet vardır ve bunun karşılığı Risale-i Nur'larda şöyle geçiyor. Cümle çok güzel. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Yani onlara bir ufak irade verildi ama yine de Abdullah Allah'ın kulu. Yani mecbur onun kontrolü ve himayesi altında istediklerini anlayıp yaşayacak noktada kontrole girmek zorundasın, kontrol altına. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Allah Azze ve Celle'nin emir dairesine, itaat dairesine girmenin lezzetini alanlar da şunu söylemişler. Ben senin zindanında olduğum günden beri hür ve özgürüm demişler. Gerçekten kulluğun içerisindeki lezzet, kulluğun içerisindeki güç, Allah'ın dediklerini yapıp Allah'ı kalbinde hissedebilmek, yani bunlar tarifsiz düzeyde. Ama nefsin özelliği yabani atlar gibi kontrol altına girmemeyi hürriyet zannediyor ama bunun adı hayvanlıktır. Alt başlık kim kime biner? 29. mektupta Ramazan Risalesi'nde bir cümle geçiyor nefisle ilgili. Bir orayı okumak istiyorum. O azgın nefsi bahsediyor, serkeş nefsi. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, asıl komutan kalbimiz değil mi? Yani süvari dediğimiz kim bizim? Kalbimiz. At dediğimiz kim? Nefsimiz. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Çünkü kontrolü ele geçirmiş. O hürriyeti özgürlük zannediyor.
serkeşane dizginini eline alır. Kontrol ata geçti. Daha insan ona binemez, o insana biner. Nasıl cümle? Daha insan ona binemez, o insana biner. Kimin kime bindiğin nereden anlaşılır? Şimdi karşımızda bir at var, bir de süvari var üstünde. Zaten bunları ayrı düşünmeyin. Yani nerede at desek üstünde süvari düşünün. Karşımızda bir at var, üstünde süvari var. Kimin kime bindiği nereden anlaşılır? Eğer at bir çayıra, bir ahıra gidiyorsa anlaşılır ki kontrol attadır. Eğer at cihata gidiyorsa, savaşa gidiyorsa anlaşılır ki kontrol süvaridedir. Şimdi biz kendimize bakalım. Sabah gözümüzü açtık. Hakikatle ilgili bir şey zihnimizde yok. Acaba ne yesem, ne giysem, nereye gitsem, nasıl rahat etsem? Sizce bu kontrol kimde gözüküyor? Atta bir kontrol gözüküyor değil mi? Bakın atın üstünde süvari. Dese ki ya şu atı özgür bırakayım. Dizginleri atsa. Bu at nereye gidecek? Hayvan nereye isterse hem at hem üstündeki süvari oraya gidecek. Tekrar söyleyeyim. Bunun adına özgürlük demişler. Halbuki at özgür ama süvari mahkum kaldı. Farkında mısınız? Süvari üstüne bindiği hayvan nereye giderse ona gitmeye mecbur kaldı. Yani normalde süvari diyor ki ne olur beni Kur'an'ın hakikatleriyle besle diyor. At da diyor ki boş ver, hiç ilişme, sorumluluk alma, geç köşede rahatına bak diyor. Bütün yetkiyi, hürriyeti ata verdi. Ama süvari mahkum kaldı. Hayatında hayvanın iradesinden başka hiçbir irade kalmadı. Yani seni yöneten içerideki hayvan. Atın istediği zaman yersin, istediği zaman içersin, istediği zaman uyanırsın. Yetki kimde? Atta. Bendeki hayvanın istediği gibi yaşamak özgürlük mü? At özgür olunca süvari mahkum oldu. Bu nasıl özgürlük? Anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Bana ilişmeyin, dokunmayın, ben kayıt altına gelmemi hürriyet zannediyoruz. Halbuki o içerideki hayvanın adı. Başka hiçbir şey değil. Alt başlık imansızlık değil, mağlubiyet. Şimdi şiddetli bir konu konuşuyoruz. Çünkü nefis bazı yetkileri ele alırsa nihai götürmeye çalıştığı hedef buyurun cehennemin dibi. O zaman insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Nefsine her uyan imanını kaybeder mi? Nefsine her uyan imanını kaybetmiş midir? Hayır. Hepsi öyle değildir tabii ki de. Hatta birçoğu nasıldır? Olay mağlubiyettir. Yani imansızlık değildir. Hayvaniyet insaniyete galip gelmiştir. Ne demek istiyorum? Yani süvarinin gücü atı kontrol etmeye yetmiyor. Süvari dediğim ne? Kalp. At dediğim ne? Nefis. Süvari güçlü değil, güçlü. Binici iyi değil. Gücü de yetmiyor. Öyle olunca da ne oluyor? Yani ortada bir süvari var. Yani iman var, kalp var. Ama ata gücü yetmediğinde istediği yere gidiyor. İşte asrın doktoru bu hastalığa ne demiş biliyor musunuz? Allah aşkına cümleye dikkat edin ya. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan demiş. İsyan demek tuğyan. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan demiş. Bir devlette devlet güçlü olmazsa isyancılar ele geçirir mi devleti? Ele geçirir. Peki az önceki metaforda kalbin yani süvari güçlü olmazsa kalp devletini, beden devletini o nefis ele geçirir mi ayaklanarak? Ele geçirir. İşte sana her istediğini yaptırmasının sebebi bu. İnanın kalbi Allah Allah diye atan kimileri istemeye meyhanelerde sabahlıyorlar. İnanın bana. Hiç istemiyor. Kalbi Allah diyor. Ama kalp o kadar güçsüz bir süvari ki beslememiş. Yani iradeni kullanacaksın. Bakın beyler içimden geliyor lafı havacıva. Burada iradenin bir payı var. Yani Allah Azze ve Celle birinin içine koymuş, birinin içine koymamışsa haşa ve kella bu zulüm olur. Allah herkesin içine koyuyor ama yumurta gibi koyuyor. Tavuk o yumurtanın üstünde 21 gün kuluçkaya yatacak. Senin de içinde var zaten bunlar. Ama sen iradeni o 21 gün kuluçka gibi kullanmak zorundasın. Ondan sonra bir şeyler ortaya çıkacak. Hiçbir irade kullanmadan süvariyi güçlendirmen mümkün değildir. Alt başlık atı terbiye. Zapt edemediğin at için şöyle bir tabir kullanılır. Gem var ya onun ağzında gem. Gemi azıya aldı, azı dişine. At o gemi azı dişine alıyor ve dizginlerin süvarinin elinden olmasını engelliyor. Yani kontrolü ele geçiriyor. Azı dişiyle yapıştıktan sonra ne diyorlar buna? Gemi azıya aldı, azı dişine aldı diyorlar. Neden böyle oluyor? Nasıl alabiliyor? Çünkü at senden güçlü. Olayı anladınız mı? At senden güçlü olunca gemi azıya alıyor. Peki bu at nasıl terbiye edilecek? Önce yemini çekersin, sonra gemini çekersin. Ne istiyordu? Fazla uyku mu? Çekeceksin. Çok yemek mi istiyordu? Diyete gireceksin. İlla böyle canı eğlencede atari oyunu, bilgisayar oyunu, televizyon, video mu izliyor? Sana yok deyip onu keseceksin. Başka şeylere zaafın var mesela tütüne. Hayır bu sana yasak diyeceksin. Yani nereden besleniyorsa önce yemini çekeceksin, sonra da gemini çekeceksin. Eskiler bunu yapmışlar. Kılleti tam yani az yeme. Kılleti kelam az konuşma. Kılleti menam yani az uyku demişler. Risale-i Nurlar'da çok ince bir sır var. Bu nefis terbiyesinde benim onu hatırlatmam lazım. Nefsi öldürmek diye bir şey yok. Islah etmek, terbiye etmek var. Çünkü öldürürsen, velev öldürülüyor diyelim, öldürürsen bu faydasız bir şey oluyor. Mesela Allah'ın verdiği gözü yanlış şeyler görmesin diye öldürsek ne olur?
Eksiklik olur bunu kör etmek. Allah Azze ve Celle'nin verdiği kulağı yanlış şeyler duymasın diye öldürsek ne olur? Sağır etsek? Eksiklik olur. Yani Allah'ın verdiği organları öldürmek, durdurmak değil, bunların yönünü değiştirmek var. Alt başlık, atın maması doyurmaz. Bir gün bir arkadaş diyor ki Antalya'ya gittim diyor, sevmedim diyor. Dağ evi kiraladım diyor, sevmedim diyor. Ne yaparsam hayattan lezzet alamıyorum, bıktım diyor. Bu zaten bu kelimeyi kullanmak istemiyorum da Allah muhafaza intiharın son kelimelerinden. Hayatın anlamı gitti, her şey lezzet vermiyor. Allah muhafaza, çok tehlikeli bir şey. Yiyorum, içiyorum, geziyorum, her imkanım var ama huzurum yok. Ne yapsam lezzet alamıyorum diyor. Alamayacaksın da. Neden alamayacak? Atın maması süvariyi doyurmaz, o yüzden. Çok affedersiniz, samanla doyar mısınız? Bu at istediği yere giderse ne yiyecek? Sizi bir kebapçıya götürecek mi zannediyorsunuz, yani ruhun lezzetlerine? Güzel bir tantuniciye götürecek mi, yani ruhun lezzetlerine? Ne demek istiyorum? Kur'an dersine götüreceğini mi zannediyorsun? Çok güzel bir tesbih namazına götüreceğini mi zannediyorsun? Götürmeyecektir. Alamayacaksın da. Ve senin problemin bedende değil, ruhta. Yani ruhtaki sıkıntını, bedenini doyurarak geçirmen mümkün değil. İnanın şu derslerde ne kadar istifade edersek edelim böyle yaralarımız dikiliyor. Ben ne kadar isteyelim istemeyelim süvari öyle ya da böyle güçleniyor. Aradan vakit geçtikten sonra şu derslere çok fazla giden, özellikle yaza çize, özellikle de Hayalhanem YouTube'da bu dersleri seri ders olarak tek tek çalışan, öyle Reels'ları izlemek falan ya. Ben inan bir gün arkadaşlara dedim ya şu Reels'ları atmayalım dedim ya. Ya öyle 1 dakika, 1,5 dakika video izliyorlar. Anlamıyorlar espriyi ya. Yani görüyor, tanışıyoruz ediyor. Hiç espriyi anlamamış. Ben de içimden hani bir mağaza sahibi malını satılmasını ister değil mi? Ya ben de içimden diyorum ki ya şu videoları seri halde izleseler keşke. Yani öyle faydalı olacak. Namaz bahsine ayrı, nefis bahsine ayrı. Faydası olmuyor öteki türlü. Yani bunları yaptığımızda özellikle o YouTube oynatma listesindeki videoları seri seri yazarak çalıştığımızda göreceğiz ki süvarinin gıdası imanmış, iman. Ah, anlayamıyoruz bu imanın ne kadar önemli olduğunu. Ah ah. 2. bölüm de bitti. Son bölüme geçiyorum. Kadiri ve Nakşi. Ama nefis öyle değil mi hiç? Aynı yabani at değil mi? Kayıt altına girmek istemiyor değil mi? Çok pis bu nefis, çok pis. Gerçekten. Nefisten kastım hep nefse emmare ha, bilginiz olsun. Derste nefis dediğim hep nefse emmare, yani sürekli kötülüğü emreden nefis. Biliyorsunuz onlar kademe kademe ama onun bir sonraki levvame kategorisine geçmek herhalde bir insanın 40-50 yılı demek. İnsanı kamil dediğimiz, yani olmaya çalıştığımız şey değil mi? Olgun bir kişilik olup Allah Azze ve Celle'yi razı etmeye çalışıyoruz. Yani bu insanı kamil bizim hedeflerimiz arasında mesela. Ya ben değil, öbürü insanı kamil değil, yani biz bu dünyaya bunlar için gönderildik. Olgunlaşalım, Allah Azze ve Celle'yi daha uygun şekilde razı edelim diye geldik. İnsanı kamil dediğimiz 3 kulvarda ilerler. 1. Nefsin tezkiyesi, Z ile tezkiye, temizlemek demek. 2. Kalbin tasfiyesi, saflaştırmak demek. 3. Aklın nurlandırması. Yıllarca bu manevi terbiye yollarında insanlar nefsini belli bir noktaya getirip Allah Azze ve Celle'yi razı etmeye çalışmışlar. Bu noktada da yıllarca 2 tane çok büyük okul, yani ekol ortaya çıkmış. Birisi kadirilik ekolü, yani okulu, hem kalbi güçlendirmek hem nefisle baş etmek için. Bir diğeri de nakşilik ekolü, yani okulu. Kadirilik ekolünün başında Abdülkadir Geylani Hazretleri var. Nakşilik okulunun ekolünün başında da Muhammed Maudi Şah-ı Nakşibend Hazretleri var. Yani bunlar 2 büyük muallim. Yüzyıllar boyunca insanlara inanılmaz menfaatleri olmuş. Çünkü bir insanı, çok affedersiniz, bu pitbull gibi olan ısırdığı nefsin elinden kurtarmak, yabani bir at gibi olan bu nefsin elinden kurtarmak ve o süvarinin doğru gıdasını verip onu kontrol edebilecek güce getirebilmek, yani bu insanlığın yaratılış sebebi. İnsanlar az önceki şu cümleyi özetleyip biz bunun için yaratılmadık mı diye birisine söylese bu doğru bir cümle olur. O yüzden bu 2 ekol, yani bu 2 okul yüzyıllar boyunca insanların menfaatine, faydasına nefis, kalp ve akıl noktalarında çok büyük mücadelelerde bulunmuşlar. Ama aralarında bir nüans farkı vardır kadirilik ile nakşiliğin, biraz ondan bahsedelim. Kadirilikte olay nefsi arındırma merkezlidir. Tekrar edeyim. Kadirilik okulunda olay nefis merkezlidir. Nefsin arındırılması söz konusudur. O yüzden sistemlerinin ismi de nüfusu seb'adır. Yani bu nefsin 7 mertebesi var ya, nefsi emmareden başlıyor, nefsi levvame diye devam ediyor. Ama tekrar söyleyeyim, yani nefsi emmareden nefsi levvameye gitmek 40-50 yıllarını almış insanların. Nefsi emmare kötülüğü emreden nefis. Ondan kurtulup terbiye edip nefsi daha tekamül ettirebilmek için bir mücadele sergilemiş Kadiri okulu. Asıl manaları bu olmuş. Şu ayet onların öğretisini anlatıyor bize Şems suresinde. Nefsini tezkiye eden kurtulur. Tezkiye ne demekti? Temizlemek.
O yüzden de şunu söylemişler. Biz bu nefsi arındıralım ki bizi kötülüğe sevk etmesin demişler. Tekrar edeyim. Her okulda, ekolde az önce saydığımızın her birinin bir önemi var. Kalbin bir önemi var, nefsin bir önemi var. Ama Kadirilik okulu daha çok o nefsi teskiye etme noktasını merkeze almışlar. Yani nefis hedef tahtasındadır. Esas olan nefsin terbiyesidir. Çünkü amaç şu. Nefis at mıydı? Süvari neydi? Kalpti. Demişler ki biz bu nefis atını terbiye edersek, yemini çekersek, gemini çekersek üstündeki süvariyi istediği yere alıp götüremez demişler. Anladınız mı olayı? Neden onu merkeze koymuşlar? Biz bu nefis adını terbiye edersek, ehilleştirirsek, güçsüzleştirirsek üstüne binen süvariyi yani kalbi istediği yere alıp götüremez. Onun içinde neler yapmışlar? Riyazet yapmışlar. Çileye kapanmışlar. Değil mi? Erbain dediğimiz o 40 dediğimiz hadise. Hatta Niyazi Mısri Hazretleri 40 defa erbain yaptı diyorlar. Yani 40 defa 40 günlük o çileye kapandı diyorlar. Niyazi Mısri Hazretleri ki sözlerini görüyorsunuz ne kadar ince dokunduğu noktalar var. Az önce söylediğimiz kılleti tam, kılleti kelam, kılleti nevm yine onların nefsi bastırabilmek için kullandığı mekanizma olmuş. Hangi okulu konuştuk şu an? Kadirilik. Bir de Nakşilik okulunu konuşalım. Nakşilik okulunda merkeze nefsi değil kalbi almışlar. Yani biri atı güçsüzleştirmeye daha çok ehemmiyet vermiş. Öbürü de süvariyi güçlü hale getirmeye daha çok ehemmiyet vermiş. Nakşilik ekolünde yani Nakşilik okulunda kalbin güçlendirilmesi merkeze konulmuş. O yüzden Risale-i Nur'da da geçiyor. Letaif-i Aşara dediğimiz 10 latife nerede var? Nakşilik okulunda var. Zaten onlar için nefis de latifelerden bir latife. Ama onlar şunu söylemişler. İnsandaki 10 latifeyi aydınlatırsak seyri sülük tamamlanır ve insanı kamil olur. Yani bunun içinde kalbi, süvariyi yeteri kadar güçlendirirsek at onu istediği yere götüremez demişler. O yüzden hedef olarak da kalbi yani ruhu güçlendirmeyi koymuşlar. Bu yüzden zikir, evrat, ilim, hizmet onlarda daha ön plandadır. Kalbi güçlendirecek mekanizmalar. Şurayı tekrar özetlemek istiyorum. Ortada serkeş bir at var. Üstüne de binen süvari var. Kadirilik ekolü diyor ki yani biz o atı güçsüz hale getirelim. İstediği zaman süvariyi alıp istediği yere götüremesinler. O yüzden merkeze nefsi almışlar. Nakşilik ekolü de diyor ki biz süvari yani kalbi yani latife-i Rabbaniye'yi çok kuvvetli bir hale getirelim. O atı istediği şekilde dizginleyebilecek bir hale gelsin diyorlar. O yüzden de merkeze kalbi koymuşlar. Çünkü onların öğreti sisteminde sen atı çok güçsüz hale getiriyorsun ama yarın da bir mesafeye gitmen gerektiğinde yine o atı kullanacaksın. O yüzden atı sürekli güçsüz hale getirmekten ziyade süvariyi güçlü hale getirmek daha faydalı bir hale getirir demişler. Şu olayı da anladınız mı? Mesela Kadirilerin zikri nasıldır? Cehridir, seslidir. Yani adeta nefse hitap eder gibi. Peki Nakşilerde zikir nasıldır? Hafidir yani sessizdir, adeta kalbe hitap eder gibi. Anladınız değil mi? Yani aslında eğitim sistemlerine göre zikir sistem çeşitleri de ona göre şekillenmiştir onlarda. Son 100 yılda zaten insanda var olan bir latife çok fazla sahaya girer. Çok fazla. Hangi latife? Akıl. Akıl latifesi sahaya da girse kumandan hala kalbimizdir. Ama son 100 yılda ismi hakimin sahaya çıkmasıyla birlikte, daha fazla sahaya çıkmasıyla birlikte akıl latifesi son 100 yılda tarifsiz düzeylerde meydana çıkmıştır. Yani nefse biraz dokunuyorsun, kalbe biraz dokunuyorsun ama bakıyorsun hala seni huysuzlaştıran bir şey var. Nedir o? Akıl latifesi. Tekrar ediyorum bunlar zaten hep vardı. Akıl latifemiz de hep vardı. Ama son 100 yılda ismi hakimin sahaya daha fazla çıkmasıyla akıl latifesi de tarifsiz noktalara geldi. Yani bir insanı bir anda çok yüksek makama çıkarabilecek ve bir insanı bir anda vesveselerle boğup imanını elinden alabilecek bir noktaya geldi akıl latifesi. O yüzden tasavvufta saf akılla ilerlemek zaten matah bir şey değildir. Anladınız mı? Yani yıllar boyunca özellikle nefis ve kalp odaklı orada eğitim verildiğinden dolayı aklın bulandırabilecek bir alet olduğunu o noktalarda da yakalamışlardır. Tekrar ediyorum akıllı olmak değil. Zaten yani tasavvuf ekolündeki üstadlara bakın onların yazdığı eseri 1000 akıl toplansa yazamaz. Saf aklı kastediyorum. Yani ben sadece akılla gideceğim. Bu asırda sapıtanlar öyle sapıtmıyor mu? O yüzden vahiy ve mürşitlerin tavsiye ettikleri sözler çok fazla merkezde olmuştur. Yani saf akıl o noktada direkt itimat edilecek bir merkezde değildir. Üstad Hazretleri bu asırda aklın nasıl ön plana çıkıp insanları zehirlediğini birkaç sözle anlatmıştır. Eğer zihniniz yorulmadıysa okumak istiyorum. Şimdi sözlerde, konferansta, konferans kimin sözleri?
üstadın talebesi Zübeyir Gündüz Alvin şöyle söylüyor. İnanılmaz sözler. Lütfen çok dikkat edin. Eski zamanda delalet cehaletten geliyordu. Adam neden ehli iman değildi? Çünkü cahildi, yani bilmiyordu. Bunun yok edilmesi kolay mı zor mu? Kolay. Yani bir tane grip hapı verdiğinde mesele bitti. Bu zamanda delalet, Kur'an ve İslamiyete ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşküldür. Yani eskiden adamın aklına gelen bir tane vesveseye bir grip hapı verdiğinde çözülüyordu. Bu dönemde en ağır antibiyotiği bir yıl boyunca her gün günde 3 defa kullanıyorsun, anca çözülüyor. Farkını anladınız mı yani? Bu asırda akıl çok fazla sahaya gelmiş durumda ve affedersiniz insanlar yani çok sakata götüren lanet bir duruma gelme pozisyonu da müsait. Saf aklı kastediyorum. Yani bir insan akıllı olsun, zeki olsun bu zarardır demiyorum. Saf akılla gidemezsin. Sende 1500 tane manevi organ var. 1500 tane latife var. Akıl bunlardan sadece bir tanesi ama bu asıra dikkat edin. İnsanlar sadece neyle yürümeye çalışıyor? Saf akılla. O yüzden de akrep gibi, yılan gibi bir hale gelmiş durumda. Şimdi dikkat edin, Allah Azze ve Celle ilim ehlini çok yüceltiyor, doğru mu? Çok da övüyor ilim ehlini. Surede geçiyor, Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Neden? Çünkü onlar hakkıyla tanır, onlar hakkıyla bilir. Başka bir hadis okuyayım size. Az önce ayet okudum, şimdi hadis okuyayım. Suyuti'de geçiyor. Kıyamet gününde alimlerin mürekkepleriyle şehitlerin kanı tartılır. Bakın şehadet inanılmaz bir makam. Ama alimin mürekkebiyle şehidin kanı tartılıyor. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir. Daha üstün geleceğini söylüyor. Neden? Bugün bir şehit bile şehitliğin kıymetini bir alimden öğreniyor. O yüzden alimlik makamı şehitlik makamının üstünde bir şeydir. Farkında mısınız? Allah Azze ve Celle'nin alimliğe, ilme verdiği değer ne seviyede? Tarifsiz seviyelerde. Ama en tedavisiz hastalık nereden geliyor? İlimden gelen enaniyet. En tedavisiz hastalık diyorum bakın. Yani cahilliği bunun yanında mumla ararsın. İlimden gelen enaniyet kadar, affedersiniz, menhus lanet bir şey yok. İlimden gelen enaniyet kadar. Şimdi sapkınlık cehaletten gelse kolay mı tedavisi? Onu aydınlatırsın. Ama ilimden geliyor. Bu tehlikelerden dolayı eskiden tekkelerde bir yıl boyunca bilmiyorumu öğretmişler. Bizim konuştuğumuz ilimden gelen enaniyet. Bunun bilmediği bir şey de yok. Yani artık ilim onu hakikatten uzaklaştıran bir alet oldu. Farkında mısınız? Bu asır yani. Aklın çok çalıştı, bilgiye çok hızlı ulaştın. Bilgisayarın ve internetin, özellikle internetin çıktığı dönem yıllık artan bilgi sayısı 2000 yıl boyunca artanın direkt 2 katı oldu. Sonra bilmem kaç katı, sonra bilmem kaç katı. Olayı anladınız mı? Yani 2000 yıl boyunca biriken bilgi bir yılda 2 katına çıktı. Öbür yılı zaten sayamıyorum. Yani şu anki bir de yapay zekayı da buna kattığımızda tarifsiz düzeylerde bilgi var. Hani onu kontrol altına alabilecek süvari? Bu akıl problemli bir şey oluyor. Şimdi Tirmizi'de geçen şu hadisi bence daha iyi anlayacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Şimdi anladın mı? Neden böyle söylemiş anladın mı? Çünkü gaflete sebep oluyor. Yani bu adam bilmese çok daha iyiydi. Sadece geçerken çay içip böyle dinleyip maşallah dese bu adam çok daha iyiydi. Osmanlı'da son dönemlerde ilmiye sınıfının bozulması da aynı meseledir ha. Yani Osmanlı'nın bozulmasının böyle sebeplerinden birini konuşsak mutlaka ilmiye sınıfının bozulması derim. Ben ilmiye sınıfının bozulması ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi Moğollar zamanında Bağdat Kalesi'ne dayanıyor. Bağdat Kalesi her an düşebiliyor. Nitekim Bağdat Kalesi düşer düşmez İslam zaten çok zarar görüyor o dönemlerde. Bir gecede 300 bin Müslümanın katledildiği söyleniyor Moğolların saldırdığı dönemde. Zaten hatırlıyorsunuz Fırat ve Dicle'den 6 ay boyunca ne aktı diyorlar? Mürekkep aktı diyorlar. Yani bütün kütüphaneleri yakmışlar. İlme dair hiçbir şey bırakmamışlar. Yani Bağdat zaten düşecek birazdan. Şu anki anlattığım senaryoda düşecekken o dönem Bağdat'taki ulema şunu tartışıyor. Güneşten ısınan suyla abdest alınır mı alınmaz mı? Halk ikiye bölünüyor. Camiler ikiye ayrılıyor. Alınır diyenler bir tarafta, alınmaz diyenler bir tarafta. Birbirlerini tekfir etmeye başlıyorlar. En son zaten onların hepsini de kılıçtan geçiriyorlar. Şimdi bu işte o cahil ilmi bu. Anladınız mı olayı? Yani ilmin bir adamı delalete götürmesi bu mesele. Olayı anlıyorsunuz değil mi? Birinci Cihan Harbi'nde Alvarlı Efe, Erzurumlu biliyorsunuz. O Birinci Dünya Savaşı'nda gazidir, Kafkas cephesindedir. Çıkıp öyle konuşmalar yapıyor ki yani işi şu noktalara getiriyor. Yani vatanınıza, milletinize kadar dayanmış düşman dururken evlerinize kapanıp kıldığınız namazlar var ya, o namazlar bile namaz olmaz. Haydi cepheye, haydi sipere diyor yani. Şeyh Galip diyor ki alim hata eder ki onu cahil işlemez. Alim hata eder ki onu cahil işlemez. Bu asır anladınız mı? İnsanlar aklına güveniyor ve pervasızca her şeyi yapabiliyorlar. Yine Emirdağ layıkasında üstadın bir sözünü okuyorum. Delalet ve fenalıklar cehaletten gelse def etmesi kolaydır. Çünkü bilmiyor. Fakat fenden ilimden gelen delaletin izalesi
çok müşküldür. Niye anlattım bunları? Şimdi ders boyunca kalp dedim, süvari dedim yani. At dedim, nefis dedim yani. Bunları anlattım ama bu son yüzyılda sahaya İsmi Hakim'in açılmasıyla başka bir şey girdi. Akıl bildiğimiz akıl değil. Yani güzel kullananı tabii ki güzel bir yere, hem de bir uçak yolculuğu gibi hızlı götürürken çok insanın vesveselerle boğulmasının ve delalete düşmesinin sebebi yılan gibi gezen şu akıl olmuş yani. Günümüzde insanların birçoğu, dikkat edin, ilk nereden bozuluyor? Dikkat edin bak, nefisten bozulmuyor. Kalpten bozulmuyor. Nereden bozuluyor? Bizim arkadaş diyor ki, birisi anlatıyor. Çocuğumu diyor bir sınıfa yazdırdım diyor, 40 kişi. 35'i diyor sınıftakilerin sahabe ismi diyor. Sonra aradan bir hafta geçti, çocuk eve bir geldi diyor. 3'ü hariç bütün sınıf ateistmiş diyor. Yani Aliler ateist, Osmanlılar ateist, Ömerler ateist. Şimdi küçücük yaşta bir çocuk, daha sonra da çocuğunda da problem çıkıyor. Böyle Allah var mı yok mu meselesinden gidiyor. Şimdi bu çocuk sizce küçücük yaşta sınıftaki arkadaşlardan işittiklerinin neticesinde nefsinden mi bir problem vardı bunun? Hayır. Kalbinden mi bir problem vardı küçücük çocuğun? Hayır. Nasıl oldu da bu çocuk bu düşüncelere girdi? Aklından girildi. Bugün liselerde, ortaokullarda, üniversitelerde yaşanılan problem aynı değil mi? Yani evet, nefsin hala çok büyük bir hissesi var. Kalp hala kumandandır. Yani kalple akıl yan yana geldiğinde kumandan olan kalptir. Ama akıl çok büyük bir pay sahibi oldu. Yani insanların artık zehirlendiği çok önemli bir parça haline geldi. O yüzden nefsi tedavi edeceğiz. Kalbi güçlendireceğiz. Bir de aklın nurlandırılması denen bir mesele var. İşte zaten bu derslerin sebebi, hikmeti de burası oldu. Neden? Tekrar edeyim. Son 100 yıldır dinsizliğin kaynağı akıl oldu. Ve mutlaka nefis teskiye edilirken, kalp tasaffi edilirken akıl da nurlandırılmak zorundadır. Anladınız değil mi? Bunun önemi çok büyüktür. Madem aklın nurlanması son 100 yılda bu kadar ehemmiyetli noktaya geldi, o zaman sizce en büyük ibadet ne oldu? Tefekkür oldu. Şu hadiste manalı oldu mu? Tefekkürü seatin hayrun min ibadeti senetin. 1 saat tefekkür. 1 yıl nafile ibadeti aralıksız yapsanız bunun üstünde. Yani Rabbim beni niye göndermiş? Rabbim neyden memnun olur? Rabbim neye gadaplanır diye 1 saat düşünüyorsun. Ya Rabbim bu kuşu neden yaratmış? Amaç nedir? Yani Rabbim bu... Ya gerçekten karpuzdaki yeme amacımız doymak değil ya. Gerçekten Allah Azze ve Celle kendini tanıtacak çok ince noktalar, nakışlar veriyor. Ya bunu 1 saat adamın dalarak düşünebilmesi, oruçlu halde şu odaya kapandın, 1 yıl aralıksız hem oruçsun hem de namaz kılıyorsun. Bunun çok üstü, neden anlamıyorsunuz? Vallahi çok üstü. Bu tefekkür, bu asrın en önemli ibadeti. Çünkü aklın nurlanması çok önemli bir ibadet kaynağı bu asırda. Hele hele sizin gibiler için o imanda derinleşmek. Ya bak, dünyada birçok meselede çok ilim sahibi olduk. İçimizde profesör olan abilerimiz var. Öyle mi? Ama neden şu hakikatlerde aynı derinliğe gelemiyoruz? Neyin nerede olduğunu raf raf neden bilmiyoruz yani? Gerçekten kendimize zarar veriyoruz. Gerçekten. Çok problem olacak bir mesele. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Anlaşıldı inşallah değil mi? Anlaşılması amelinizde belli olacak. Ama bu ameli değiştirmeden ölüp gitmeyin. Çok da hızlı öleceğiz. Daha bu aklın nurlanacağı çok mesele var. Daha dünya bilgilerimiz henüz devşirilmedi ahirete. Daha devşiremedik yani. Böyle gittiğimizde bunların karşılığını ahirette alamayabiliriz. Allah muhafaza. Devşirmeden olmaz bu iş. Bizim kalbimizde hala dünyanın yeri ayrı, ahiret deyince daha mistik bir mesele. Halbuki dünyadaki bütün şu illüzyonlar kabiliyetlerini keşfet ve sadece ahiret için kullan diye verilmiş. Dünya dediğin rüyadan başka bir şey değil. Uyanmak lazım yani. Evet.